Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sıradan güncel bir olay değil. Büyük ölçüde bütün insanlığı ilgilendiren bir olay. Kimilerine göre Rusya, NATO'nun kuşatma çabalarına karşı bir tedbir olarak bu savaşı yürütmektedir. Kimilerine göre ise Rusya, eski topraklarını kazanmak amacıyla Ukrayna'yı ele geçirmeye çalışmaktadır. Bazı uzmanlara göre Rusya, bölgesel bir güç olarak değil, dünya çapında faaliyet yürütebilecek emperyal bir güç olduğunu göstermek için savaşıyor. Bu görüşlerde elbette belirli bir doğruluk payı var, bu reddedilemez. Ama beni ilgilendiren Avrupa'da var olan Rus düşmanlığının tarihsel kökleridir. Çünkü yaşadığım Almanya'da Rusya'ya karşı yürütülen ve beni tiksintiren tek yanlı bir propaganda var. Üstelik Alman parlamentosu hemen silahlanma için 100 milyar dolarlık finansal kaynak kararı aldı. Fransa'da yaşayan bir arkadaşım ile telefonla görüştüğümde o da Fransa'da da Rusya'ya karşı tek yanlı bir propagandanın yürütüldüğünü söyledi. Propaganda ve psikolojik savaş insanları çok etkiliyor. Haberlerde ve konuştuğum bazı insanlarda propagandanın etkisini çok açık bir şekilde görebiliyorum. Bu tek yanlı psikolojik savaşın yarattığı olumsuz durum karşısında Avrupa'nın Rusya'ya karşı tarihsel düşmanlığının arka planını açıklayan yıllar önce okuduğum bir kitabı anımsadım. 1822 ve 1885 yıllar arasında yaşayan Rus düşünürü Nikolay Danilevski aşağı yukarı 150 yıl önce 1869 yılında Rusya ve Avrupa başlıklı bir inceleme kaleme almıştı. Kitap ilk ortaya çıktığı andan itibaren çok farklı tepkilerle karşılaşıyor. Slav severler ve tutucular kitabı överken Avrupa kültürüne yakın olan Batıcı olarak bilinenler ise kitabı eleştirirler. Halkların, ulusların bilinçaltı, hafızası ve tarih bilinci konusunda somut olarak Türkiye'den örnek vermek mümkün. Danilevski'nin söylediklerini anlayabilmek için. Bana göre Türkiye'de Ruslara, Yunanlılara ve Ermenilere karşı belirli bir düşmanlık, nedenleri ne olursa olsun, halkın bilinçaltına yerleşmiş durumda. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk toprak kaybı yaşatan Ruslardır. Yani Osmanlı İmparatorluğu ilk toprağı Ruslara kaptırdı. Hem Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen hem de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock şöyle bir açıklama yaptılar. Rusya'yı mahvedeceğiz. Dikkat edin, Putin'i ve çevresini mahvedeceğiz demiyor, Rusya'yı mahvedeceğiz diyor. Çok ilginç. Bilinçaltından neler açığa çıkabiliyor. Nikolay Danilevski Avrupa'nın Rusya'dan neden nefret ettiğini açıklıyor. 150 yıl önce yazılmış bir kitapta ortaya atılan soru. Niçin Avrupa Rusya'ya hep düşman? Danilevski'ye bakılırsa Avrupa, Çin'i, Hindistan'ı, Afrika'yı ve Amerikalıların büyük bir kısmını kendi imge ve kalıbına göre yoğurup biçimlendirdiği ve bu ülkeleri ham madde deposu olarak görüp sömürdü. Fakat diyor Danilevski, Avrupa Rusya'yı sömüremediği, istediği gibi yönetemediği ve kullanamadığı için Rusya'ya karşı bilinçaltında nefret biriktirmektedir. Bu nedenle Avrupa genel olarak Slavları ve özel olarak Rusları yalnızca yabancı değil, aynı zamanda kendisine karşı olan sürekli bir düşman güç olarak görüyor ve görmeye devam ediyor. Nikolay Danilevski, Rusya'nın Katolikliği ve Protestanlığı kabul etmediğine dikkat çekiyor. Bu nedenle diyor Danilevski, Avrupa, Rusya'nın Avrupa uygarlığının doğuda bir temsilcisi olma rolünü bile çok görüyor. Danilevski, Rusya'ya karşı da eleştirel sözler söylemekten geri kalmıyor. Örneğin, Rusya'nın Avrupa bilimlerinden yeterince yararlanmadığını işaret ediyor. Ve ona göre Rusya,
Avrupa'da ne iyi ne de kötü şeyler devraldı. Rusya, diyor Danilevski, Avrupa'da farklı dönemlerde bazen Avrupa liberallerine, bazen de Avrupa'daki tutuculara çeşitli yollardan yardım etmiştir. Fakat tüm bu yardımlara karşın Avrupa Rusya'dan nefretine son vermemiştir. Danilevski'ye bakılırsa Avrupa'nın Rusya'ya karşı tavrı özellikle 1853-1856 yılları arasında yaşanan Rus-Osmanlı Savaşı'nda kendini ortaya koymuştur. Ona göre Osmanlı-Rusya Savaşı'nda Avrupa'nın tümü, yani hem hükümetler hem de bütün Avrupa kamuoyu Rusya'ya karşı Osmanlı'nın yanında yer almıştır. Geçmişte Avrupa demokratları Rusya'ya karşı olan her hareketi desteklediler. Örneğin Slav olan Polonyalıların Rusya'ya karşı bağımsızlık çabalarına sürekli destek oldular. Ama Avusturya İmparatorluğu altında ezilen diğer Slav halklarının Avusturya İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık çabalarını desteklemediler. Evet, doğru, Rusya bir dönem gericiliğin kalesi olduğu ve kapitalist gelişmeye direndiği için Avrupa demokratları Rusya'dan nefret ediyorlardı. Ama aynı demokratlar Avrupa'nın sömürgeci politikalarını destekliyorlardı. Görüşlerini şöyle gerekçelendiriyorlardı. Avrupa diğer ülkelere uygarlık gösteriyor. Marx ve Engels de ilk dönemde böyle düşündüler. İyi ki daha sonra görüşlerini değiştirdiler. Ancak Engels'in Slavlara karşı olumsuz yaklaşımı bir dönem devam etti. Bu nedenle Marx'in Milliyetçilik ve Demokratik Ulus adlı kitabımda Engels'i eleştirmiştim. Danilevski'nin Polonya hakkında değerlendirmesine değinmek isterim. Ona göre Polonya Slav değerlerinden uzaklaşmış fakat Avrupa değerlerini de kazanamamış dengesiz ve çirkin bir kültür melezidir. Danilevski'ye göre Rusya Avrupa'yı tehdit etmemiştir. Rusya esas olarak Avrupa'dan çok daha fazla barışçıl bir şekilde büyümüş ve genişlemiştir. Evet, Rusya okuma yazma bilmeyen bazı Avrupa, Cermen, Roma halklarının oturduğu yerlere yayıldı. O bölgeleri ele geçirdi. Ama Avrupa Rusya'yı defalarca işgal etmeye çalışmıştır. Ancak her seferinde Rusya Avrupalı işgalcileri kovmuştur. Fakat şuna dikkat çeker Danilevski. Avrupa bahane bulduğunda tekrar Rusya'ya saldıracaktır. Onun öngörüsü doğrulandı. Hitler'in Sovyetler Birliği'ne saldırısı hem Rusya'ya karşı eski düşmanlığın devamıdır hem de kapitalizmi deviren Sovyet sistemine karşı nefretin bir sonucudur. Danilevski her savaşın hem Rus halkına hem de Avrupa halklarına zarar vermekten öteye gitmeyeceğini vurgulamıştı. Birincisi, Avrupa uygarlığı Slav-Rus uygarlığından 500 yıl kadar daha yaşlıdır. Rusya çiçeklenmekte ve gelişmekte olan bir uygarlıktır. Üçüncüsü, Avrupa esas olarak çöküş aşamasında olan bir uygarlıktır. Avrupa sadece ekonomik, siyasal alanda değil, kültür alanında da kendi egemenliği altına almak için savaş dahil her şeye, her çareye başvuruyor. Bu 5. nokta önemli. Avrupa'nın gücü azaldıkça dünya egemenliği için duyduğu hırs ve tutku artmaktadır. 6. Tek bir dünya uygarlığının dünyaya egemen olması çok kötü sonuçlara yol açar diyor Danilevski. Böylesi tek başına bir egemenlik insanlığı bir bakımdan ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya getirir. Ayrıca bir tek kültürün bütün insanlığa dayatılması yeni bir uygarlığın doğuşunu ve gelişimini engeller. 7. nokta, Avrupa Rusya üzerinde egemenlik kuramadığı için Rusya'dan nefret etmektedir. Tabi Danilevski bu saptamaları yaptığı dönemde ABD henüz dünya gücü haline gelmemişti.
Onun Avrupa için söyledikleri Amerika için de geçerlidir. Tüm görüşlerine katılmasam da Almanya tarihini bilen biri olarak onun bazı saptamaların doğru olduğunu düşünüyorum. Ona göre Avrupa'yı Asya'dan ayıran hiçbir doğal coğrafya sınırı yoktur. Bir başka düşünür Jackie Goody ise Tarih Hırsızı adlı kitabında Avrupalıları başka halkların tarihini çalan tarih hırsızı olmakla eleştirmişti. Nikolay Danilevski Avrupa uygarlığının yaydığı tarih anlayışını eleştirir. Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonraki çağın Orta Çağ olarak adlandırılması tüm dünya için geçerli olamaz diyor. Çünkü Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı Çin, Hindistan ve Arap kabilelerini hiç ilgilendirmemiştir. Konuşmamı bitirmeden önce son olarak şunu ifade etmek isterim. Savaşta en çok acı çeken sıradan insanlardır, çocuklardır, kadınlardır. Bazen savaş ve şiddet tarihsel olarak kaçınılmaz olabilir. Ama savaş hiçbir zaman ahlaki ve etik olarak savunulamaz. Tarihsel deneyimler şunu ortaya koyuyor. Kapitalizm var oldukça dünyada barış mümkün görünmüyor. Dolayısıyla iki yol var insanlığın önünde. Ya insanlık kapitalist uygarlığın kazanımlarını koruyarak kapitalizmi aşıp yeni bir uygarlık kuracak ya da kapitalizm insanlığın varlığını tehdit etmeye devam edecek. Karar vermek gerekir. Karar sizin. Barışçıl ve düşünsel kalın.